Vision 360 programında CAM tornalama yapabilmemiz için ilk olarak imalatını yapacağımız iş parçasının bir tasarım dosyasının olması gerekiyor. Şu anda biz setup oluşturmak ve alın tornalama operasyonunu yapabilmek için bir tasarım dosyası oluşturacağız. Bunun için de basit bir silindir çizeceğiz. İlk olarak design kısmındayken orijin ürün ağacımızın içerisinde e, orijin kısmına geliyoruz ve buradan XZ düzlemini seçerek iki boyutlu çizim oluşturmaya başlıyoruz. İki boyutlu çizimimde bir dikdörtgen e, oluşturup sonra bunu bir ekseninden döndürerek silindir oluşturmaya çalışacağım. Şimdi ölçülerine giriyorum. 50 mm boyunda, 20 mm tek taraflı yarı çaptan 20 mm olup çapta 40 mm'lik bir silindir oluşturacak şekilde bir dikdörtgen oluşumu yaptım. Finish Sketch'te iki boyutlu çizimimi kapatıyorum, oluşturuyorum aynı zamanda. Ardından Revolve komutuyla bir eksen seçerek o eksen etrafında iki boyutlu çizimimi döndürdüm ve aynı zamanda da silindirimi oluşturmuş oldum. OK diyorum. İki boyutlu çizimlerimi XZ'de yapmamın nedeni CNC tornalarımızda temel eksenlerimiz X ve Z'dir. X ve Z düzleminde çizilen çizimlerde bir sonraki yapacağınız ön tanımlamalarda çok büyük kolaylıklar yaşarsınız. Bunun için X ve Z düzleminde çizim yapmamızda yarar var. Çizimimizi oluşturduktan sonra bunu kaydetmemiz gerekiyor. Kaydedip isimlendirelim. Kaydettim. Manufacture kısmında makine seçimi, program referans seçimi, stok bilgilerinin tanımlanması gibi bilgileri setup'ta tanımlıyorum. Ve bunun için yeni bir setup oluşturmam gerekiyor. Mouse'umu bu noktaya getirip New Setup diyorum. Karşımıza gelen pencere Setup, Stock, Post Process ana başlıklarında karşımıza çıkıyor. Bu kısımlarda bir takım ön tanımlamaları yapacağız. Setup kısmında ilk karşımıza Machine yani makina seçimini bizlerden istiyor. Buradan Select yaparak varsa kütüphanemizde bir makinamız onu seçebiliyoruz. Seçtikten sonra ardından operasyon tipini tanımlıyoruz. Burada biz tornalama yapacağımız için Turning or Mill Turn seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Spindle olarak tek ayna primary spindle seçiyoruz. Burada tabi benim hafızamdaki önceki bilgilere dayanarak bilgisayar hemen hızlıca bir tanımlamalar yaptı. Fakat bunları bozarak biz öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bu seçimi iptal edelim ve bir sıfır tanımlaması yapalım. Bu work koordinat sistem kısmında arkadaşlar program referans noktasını tanımlamamız gerekiyor. CNC torna içinde bu orientation kısmında select z axis slash plane x seçeneğini seçmeniz size kolaylıklar sağlar. Bunu seçeneği tıklıyoruz. Ardından Z boyunca uzanan silindir kısmımızın yüzeyine tıkladığımızda gördüğünüz üzere Z eksenini oluşturdu. Ardından ona bir dik X eksenini de oluşturmuş oldu. Şu etapta X ve Y'nin ayrımı bizler için çok önemli olmamakta. Çünkü CNC torna tezgahımızda temel eksenlerimiz X ve Z. X eksenimizde çap ölçüleri, Z ekseninde de boy ölçülerini tanımlamaktayız. Ardından yine Philips ZX ve bir takım başka ek tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Bunlar program referans noktanızı nereye konumlamak istiyorsanız
Bunlarla ilgili gerekli tanımlamaları ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bu kısımda dikkat edeceğimiz operatörden operatöre değişen, işin durumuna göre değişen bir takım seçimler olmaktadır. Fakat biz burada orijin kısmını model front olarak seçeceğiz ve modelimizi baz alarak program referans noktamızı konumlandıracağız. Tabi burada kişiden kişiye göre seçimler değişebiliyor ama biz bunu model front olarak seçeceğiz. Save size emniyetli mesafelerimizle ilgili bir takım tanımlamalar. Bunları şimdilik hızlıca geçiyoruz. Daha sonraki derslerimizde bu detayları tekrar gözden geçireceğiz. Model kısmında hedef parçamızı, yani ulaşmak istediğimiz parçamızı, yani imalat sonucunda ulaşacağımız parçayı seçeceğiz. Bu da tabii otomatik olarak seçili geldi. Seçili değilse yine select yapıp modelimize tıkladığımızda bu seçimi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Çak ayna bilgilerini girdiğimiz, ayna ölçülerini girdiğimiz kısım. Burada eksi olmuş, eksi 20 yaptığımızda bakın şu kısmın oynadığını gördük. Eksi 10 yapıyoruz. Ve bu ana başlığımızın tanımlamalarını bitirmiş oluyoruz şimdilik. Stok kısmına girerek parçamızın kaba ölçülerini gireceğiz. Bunun için hangi geometrik tanımlamayı yapmanız gerekiyorsa buradan bu seçeneklerden birini seçerek kendinize uygun tanımlamaları yapıyorsunuz. CNC tornalar için genellikle silindirik bir tanımlama olduğu için silindir seçenekleri olan opsiyonları tercih ediyorum. Fixed size silindir diyorum ve dış çapımı giriyorum. Dış çap 40'tı ama 40'tan daha büyük olsun. 50'lik bir malzememiz olsun. Boydan biraz daha arttıralım. 60 yapalım. Burada stoğumuzu pozisyonlandırırken parçanın merkez noktasına göre bir pozisyonlama yapıyor. Fakat ben bunu offset from front olarak tercih ediyorum ve alın kısmına göre stoklama yapmaya çalışıyorum. Alın kısmından zaten alın tornalama yapacağımız için diğer operasyonlarımızın daha temiz gerçekleşebilmesi için ön kısma bir miktar talaş miktarı veriyorum. Buna 2 diyelim. 2 dediğimizde gördüğünüz gibi arka tarafta kalan stok malzemenin bir kısmı ön tarafa doğru geldi ve bu size ön taraftan talaş kaldırmanıza ne yapacak? Olanak sağlayacak. Post proses kısmında program numarası tanımlaması ve varsa açıklamanızı yazıp ve ek offsetlerinizi girişini sağlıyorsunuz. Bu noktalar şimdilik bizim için detay gözüküyor. Ve setup oluşturma kısmını ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde ön tanımlamaları yaptık. Tezgah seçimimizi yaptık. Program referans noktamızı tanımladık. Model parçamızı seçtik. Genellikle birçok tanımlamamız setup kısmında oluyor. Şu kısımda makina, setup, işte operasyon tipimizi seçtik. Program referans noktamızı seçtik. Bu koordinat sistem kısmında güvenli mesafelerle ilgili oynamayı şu anda yapmadık. Model parçamızı seçtik. Stokta da parçamızın kaba ölçülerini tanımladık. Şimdi artık talaşlı üretim operasyonlarına geçiş yapıyoruz. Talaşlı üretim operasyonları için tornalama yapacağımız için turning kısmından bize uygun talaş kaldırma operasyonunu seçiyoruz. İlk olarak alın tornalama yapacağız. Bunun için de turning face seçeneğini tıklıyoruz. Karşımıza yine bir pencere geliyor ve bu pencerede de birçok tanımlama ard arda bize sorularak oluşturuluyor. İlk ana başlığımız tool, ardından geometri, radius ve passes ve linking başlıklarında toplanmış. Bunların bazılarını hızlıca geçeceğiz. Bizim için önemli olan
bir takım tanımlamaları yapacağız ve o tanımlamalarla zaten programımızı da oluşturmuş olacağız. Tool kısmında ilk olarak takımımızı seçmemiz gerekiyor. Select diyoruz. Eğer kütüphanemizde takımlar varsa onlar görünüyor. Şimdi alın tornalamayı yapabilmemiz için sağ kısmında turning yani tornalama takımlarının seçili olması gerekiyor. Tip olarak da Turning General'a bastığımızda ya da ki uygun kütüphanelerden bir takım takımlar burada oluşabiliyor. Ama şu anda karşımıza bir takım çıkmadı. Bunu biz kendimiz ekleyebiliyoruz. Buradaki artı butonuyla biz kendi takımımızı kendimiz oluşturacağız. Takımımız yine Turning General dış çap tornalama kateri seçiyorum. Karşıma bu tipte bir C tipinde bir insert'e sahip bir takım geldi. Biz bunu tezgahımızda hangi katerle işleyeceksek onun seçimini yapabiliyoruz. Ben şu anda bunu DNMG tarzı bir uçla yapmayı tercih edeceğim. Buradan da bunu da G yapıyorum. Insert'ümü seçtim. Gerekli bilgilerimi yapıyorum. Burada çok fazla değiştireceğim. Şu anda bir bilgi yok. En azından ana hedeflerime ulaşmak adına insert'ümü girişini yapıyorum. Ve burada da DNMG tarzı bir insert seçtim. Accept dedim. Ardından bu takımı seçtikten sonra tekrar tool kısmına geldik. Burada soğutma sıvınız açık ve takım oryantasyonlarıyla ilgili bilgileri girebiliyorsunuz. Ardından burada sabit kesme hızı ya da sabit devir tarzında aynanıza devir ve ilerlemelerle ilgili bilgileri tanımlıyorsunuz. Şu anda sabit kesme hızında maksimum 5000 demiş. Bu oldukça fazla bizim için şu anda. Bunu 2500'de sınırlamak istiyorum. Ve buradaki ilerlemelerimin üçünü de devir başına ilerlemeleri 0.4 olarak tanımlıyorum. Tabi bu değerler malzemeden malzemeye değişiyor. Deneyimle daha çok özümsenen parametreler oluyor. Bunları 0.4 olarak tanımladım. Geometri kısmında alın tornalama olduğu için direkt bilgisayarımız, programımız bunun alın kısmını tanımlı bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Ama tanımlı değilse section kısmından da istediğimiz kısmı seçip alın tornalamayı tanımlayabiliyoruz. Alın tornalama yapabilmemiz için geometri tanımlaması olması gerekiyor. Burada şimdi en uygun seçenek model front ve ardından burada emniyetli ve kaçış mesafelerimiz var. Bunlarla şu anda bir oynama yapmıyoruz. Ardından pas ses kısmımız var. Pas seste pasoları kontrol ediyoruz ve pasolarla ilgili tanımlamalarımızı yapıyoruz. Burada 2 milimetrelik kısmımız vardı. Bıraktığımız talaş miktarı 2 milimetreydi. Bunu çoklu pasoyla yapmak istiyoruz ve yanal kaymaları da kontrol ederek, stop over kısmından kontrol ederek girişini sağlıyoruz. Finish paso yapmak istiyorsanız bu tiki işaretliyorsunuz ya da bir sonraki yani bu takımla bir kaba ve ardından bir final paso yapmak istiyorsanız da bu tikleri açıyorsunuz. Şu anda biz sadece bir alın tornalama operasyonu oluşturmak istiyoruz. Ardından linking kısmında da yaklaşım ve uzaklaşma mesafeleriyle ilgili bilgiler var. Şu anda da bu detay bilgilere giriş yapmıyoruz. Ana hedefimize ulaşmak için temel başlıklar üzerinden, temel tanımlamalar üzerinden anlatım yapıyoruz. Şimdi OK dedikten sonra ürün ağacımızın kısmında bakın Face adı altında bir operasyonumuz oluştu.
Bu kısma gelip sağa tıklayıp simulate dediğimizde şu anda bu operasyonun simülasyonunu izleyeceğiz. Evet, yarım milimetre 0.5 0.5 şeklinde operasyonlarını tanımlamakta. Bu dersimizde alın tornalama ve setup oluşturmayı anlattık. Bir sonraki dersimizde profil tornalama ve final tornalamaya değineceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.